Bu defa hikayemiz erken dönem 1900'lerin Amerika'sında başlıyor. Hızla sanayileşip Kuzey Amerika kıtasının batısına doğru genişlemesini tamamlamış olan ABD, Amerikan İç Savaşı'nın ardından gelen ülkedeki huzur sayesinde yeni ekonomik atılımlarını başarıyla yapmış, Avrupa'nın gergin ve bunalımlı ortamından ziyade çok daha özgür ve el değmemiş topraklar vaat etmekteydi. Avrupa sosyolojisi sanayi devrimi ile gerçekleşen nüfus patlamasından dolayı sıkış tepişken, ABD'de bu sıkışıklık yoktu. Aksine hızla gelişen ABD sanayisi için daha çok nüfusa ihtiyaç vardı. İşte Avrupa'daki bu bunalımlı dönemde İtalya'da Gabriel Capone isimli genç bir adam ailesini de yanına alarak Napoli'den New York'a göç etmeye karar verdi. Anlaşılan bu genç adamın İtalya'da işleri pek de yolunda gitmiyordu. Ve onun gibi birçok İtalyan da Gabriel Capone'un yaptığını yaparak Amerika'nın yolunu tuttu. ABD kendi sanayisinde çalıştırmak üzere ucuz iş gücü için Avrupa'dan gelen bu büyük göç dalgasını memnuniyetle kabul etti. Ama ABD bu nüfusu Avrupa'dan ithal ederken farkında olmadan İtalyan mafyasını da ülkeye ithal etmiş oldu. Yalnız 1900'lerin başlarındaki New York göç eden İtalyanların hayal ettiği kadar güzel bir yer değildi. Bu Amerikan rüyası kısa süre sonra Brooklyn'in çamurlu sokaklarında yaşayan İtalyanlar için kabusa dönüşecekti. Çünkü ABD sosyal devlet anlayışı olan bir ülke değildi. New York gibi büyük şehirlerdeki yetersiz altyapı tesisleri bu artan nüfusa yetmemişti. Ev sayısı da azdı, yaşam oldukça pahalıydı. Sadece işçi ücretleriyle bu şehirde yaşamak imkansıza yakın gibi bir şeydi. Ve devletin alt kademesinde çalışan memurlar da bu fakirlikten nasibini almışlardı. Özetle yozlaşmışlar. ABD zenginleşiyordu zenginleşmesine ama bu zenginlik alt sınıfa inmiyordu. Bütün bu zor şartlar içinde Gabriel Capone'un ilk çocuğu olan Al Capone ya da gelecekteki lakabıyla Scarface 17 Ocak 1899'da Brooklyn, New York'ta doğdu. Tabi hemen ardından kardeşleri de dünyaya gelmeye başladı. Hatta Capone'un kendi kardeşleri de ileride yeraltı dünyasında Al Capone'a yardım edecekti ama biz bu videoda Al Capone'u ele alıyoruz. Neyse, bu yoğun yokluk yıllarında o da birçok İtalyanın yapmayı en iyi bildiği şeyi yaptı. Daha 15 yaşında sokak çetelerine katıldı. Burada Al Capone'un motivasyonunu anlamak oldukça önemli. Çünkü suç dünyasında bu kadar zirveye tırmanan birinin oldukça sağlam bir motivasyonu olmalı. Ve bu oldukça basit bir motivasyon aslında. Şimdi kendinizi şöyle bir ortamın içinde hayal edin. Fakir bir ailede doğdunuz. 1900'lerin New York'undasınız. Çeteler her yerde. Üniversiteye gidemezsiniz çünkü paralı. Liseye gidemezsiniz çünkü o da paralı. En fazla yapabileceğiniz şey bir kilise okuluna gidip rahip olmak ya da fabrikada çalışmak ya da hamallık. İşte tam bu noktada Al Capone birçok İtalyan gencinin yaptığı gibi 3. yolu seçti. O da gangsterlik. Çünkü gangsterlik zaten İtalyanların kültüründe olan bir şey. Cosa Nostra ya da mafya dediğimiz şey İtalyanların bir nevi kendini koruma ve hızlıca teşkilatlanarak bulundukları olumsuz koşullardan kurtulma yöntemiydi. Kaldı ki Al Capone'un açlıktan gelen bu motivasyonu oldukça klişe olan bisiklet hakkındaki sözlerinden de anlaşılabilir zaten. Çocukken Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Ama Tanrı bana bisiklet vermedi. Anladım ki Tanrı'nın yöntemi bu değil. Ben de gidip o bisikleti çaldım. Ve her gün Tanrı'ya beni affetmesi için dua ettim. Böylelikle hem Tanrı bana kendini her gün hatırlatmış oldu, ben de bir bisiklet sahibi oldum. İşte bu sözler aslında katıksız bir şekilde İtalyan mafyasının New York'ta çalışma şeklini anlatıyor. Al Capone kilise okulunda öğretmenini yumrukladıktan sonra da olduğu gibi kendini zaten sokaklarda buldu. Manhattan merkezli 5 nokta çetesine girdi. İtalyan mafyası bu dönemde hali hazırda İrlanda mafyasıyla zaten savaş halindeydi. Efsane gangsterler Lucky Luciano, Vito Genovese, Johnny Torrio ve Frankie Yale bu çetenin içerisindeki önemli adamlardı. Al Capone bu önemli gangsterlerden Frankie'nin tahsilat ve tetikçilik işlerini hallediyor. Bir yandan da mafyanın kontrolünde olan gece kulübünde çalışıyor. Gece kulübünde çalışırken bir gece kendine Scarface denmesine sebep olacak o meşhur kavgaya karıştı. Bir kadına hakaret etti ve kadının abisinin feci saldırısına uğradı. Kızın abisi Al Capone'un yüzünün sol tarafına 3 tane bıçak darbesi indirdi. Ve Al Capone'un meşhur yaralarını ona hediye etti. Derken Al Capone mafya içerisinde hızlıca yükselmeye devam etti ki bu zaten şaşılacak bir şey değildi. Capone mafya içerisindeki tüm görevleri sadakat ile yerine getiriyordu. Zaten mafya dışında da gidecek başka bir yeri yoktu. Yalnız Al Capone bir hata yaptı. Rakip çeteyle barış halinde olmalarına rağmen rakip çetenin üyesini hastanelik etti. Bunun üzerine Frankie hem ortalığın yatışması için hem de Al Capone'u korumak için onu New York'tan Chicago'ya gönderdi. Burada İtalyan mafyasının Chicago'daki işlerini üstlenen Johnny Torrio için çalışmaya başladı. Aslında Chicago, Al Capone için etki alanını genişletebileceği çok daha iyi bir yerdi. Alkol kaçakçılığı işine işte tam da burada adım attı. Chicago'nun Michigan Gölü üzerinde olması ekibin çok daha rahat çalışmasına ve içki kaçakçılığından çok daha hızlı zengin olmasına yol açtı. Çünkü Michigan Gölü sınırdaydı. Kanada üzerinden ABD'ye içki kaçakçılığı yapmak Chicago'da bulununca daha kolaydı. Peki ABD'de neden içki yasağı vardı? Bunu da konuşmamız gerekli. Seneleri biraz geri saralım. 1920'li yıllarda protestanlar, sosyal demokratlar ve cumhuriyetçiler aralarında anlaşarak içki yasağını yürürlüğe soktu. Ama alkolü yasaklayan bir yasa çıkarmak fiilen
fiilen alkolü durdurmaya yetmedi. Bunun en büyük nedeni ABD'nin ülkenin her tarafını denetleyecek gücünün o yıllarda olmamasıydı. Bu da suç organizasyonlarına gün doğurdu. Çünkü ABD henüz yeni toparlanan bir devletti. Ve o devasa coğrafyayı kontrol etmek kolluk kuvvetleri açısından sorun oluyordu. FBI desen zaten daha yeni palazlanıyordu. Country bölgelerinde de nüfus seyrek olduğundan organize suç örgütleri oralarda istedikleri gibi at koşturuyorlardı. Peki bu yasa yürürlüğe girerken politikacılar bunun böyle olduğunu bilmiyor muydu? Aslında biliyordu. Peki bunu neden böyle yaptılar? Videonun başında belirttiğim gibi evet Amerika zengindi. Evet Amerika sanayileşmişti. Gün geçtikçe üretim artıyordu ama bu zenginlik vahşi kapitalizm yüzünden alt sınıfa inmiyordu. Ve fakir halkın bir noktadan sonra isyan etmesi söz konusu olabilir. Ülkenin bazı noktalarında devlet otoritesi pamuk ipliğine bağlıydı. Belki de bu noktada ABD suç organizasyonlarını kendi lehine kullanmak istedi. Kendinin hakimiyet kuramadığı noktalarda mafya işi üstlenecek, sanayinin yanı sıra hizmet sektörü ve işletmecilik gibi sektörleri devralarak apayrı bir kapital yaratacak, aynı zamanda içki kaçakçılığından kazanmış olduğu parayı buralarda aklayarak vergisini ödeyecek, aynı zamanda da bir çeşit kolluk kuvveti görevi görecek. Yani olan biteni kontrol edecek, kaosu engelleyecekti. Çünkü ABD bu tarz bir sivil isyanla New York'ta 11 Temmuz 1863'te karşılaşmıştı. Hatta bir ekleme daha yapayım, mafyanın bu içki yasağının mecliste onaylanması için senatörlere rüşvet verdiği hakkında söylentiler de mevcuttur. Yine bir kazan durumuyla karşı karşıyayız. Hatta Al Capone'un bu konuyla ilgili de meşhur bir sözü vardır. Kapitalizm yöneten sınıfın meşru çetesidir. Al Capone ile devam edelim. İçki kaçakçılığı sayesinde servetine servet katan Al Capone, Chicago'daki gece kulüpleri bir kontrolüne giriyor, fuhuş sektörüne de yatırım yapıyor. Tabi tüm bunlar varken kumarda olmazsa olmaz zaten. Derken Chicago'nun Cicero kırsal bölgesinde yer alan belediye başkanı değişti. Al Capone'un dahil olduğu Chicago Outfit yeni belediye başkanını desteklemişti ama bu yeni gelen belediye başkanı Al Capone'un Chicago'da çok fazla güçlenmesinden korkup onu kovdu. O yıllar garip yıllardı. Her mafya organizasyonunun bağlı olduğu siyasetçiler veya siyasi lobiler mevcut. Ve bu lobiler aracılığıyla belediye başkanlarını veya valileri kontrol altına alarak istedikleri gibi at oynatabiliyorlardı. Capone bunun üzerine Florida'da ev aldı. Ama bu Capone'u yavaşlatmadı, aksine işlerin daha da büyümesine yol açtı. Capone'un Chicago dışına çıkışı içki kaçakçılığını eyaletler arası boyuta getirmişti. Tabi bu kadar büyümenin sonucunda da İrlanda mafyası ile tekrar savaş çıktı. Bu savaşın sonucunda da Al Capone'un patronu Torrio ağır yaralandı ve dikkatleri üstüne çekti. Bu yüzden yerini Al Capone'a bırakıp bir süreliğine İtalya'ya tatile gitti. Artık Capone zirvedeydi. Chicago Outfit'in geliri yıllık 100 milyon dolar olmuş. Bu servet fuhuş, kumar gibi işlerden elde edildiği gibi esas servet içki kaçakçılığından geliyordu. Kaçakçılık ABD'nin doğu sahillerine kadar uzandı. Artık ülke dışından getirilen içkiler talebi karşılamıyordu. Bu yüzden Al Capone Amerika içerisinde de içki fabrikaları kurmaya başladı. Kendisine olan para akışı arttıkça hukuksal ve politik gücünü daha da arttıran Al Capone çok geçmeden Florida'dan Chicago'ya geri döndü ve Lexington Hotel'e taşındı ve burayı merkez haline getirdi. Neredeyse Chicago'yu tamamen o yönetiyor. Hatta Amerikalıların meşhur Thompson makineli tabancasına Chicago daktilosu lakabı Al Capone'un Chicago'yu yönettiği yıllarda verildi. Federal hükümet ve FBI her ne kadar Al Capone'un bu artan gücünü dengelemeye çalışsa da Al Capone Chicago'nun yerel yetkililerini kontrol ettiği için FBI bu konuda çok da etkili olamıyor. Yapılacak olan tüm baskınlar Al Capone'a önceden haber veriliyor. Capone da buna göre önlemini alıyor. Aslında bir süre boyunca federal hükümet de bu durumdan memnundu. Capone'un başına çektiği bir düzen yaratılmıştı ve Chicago ekonomisi de o yıllarda altın çağını yaşıyor. Günümüzde Amerika'da insanlar yeni bir başlangıç için Kaliforniya, Los Angeles'a giderken o yıllarda Chicago'ya gidiyorlardı. New York'tan sonra Amerika'nın en zengin şehri Chicago oldu. Derken bir şey oldu. Bam! 1929 ekonomik krizi. Peki bu neden oldu? Al Capone en tepedeydi. İçki kaçakçılığı işleri yolunda gidiyor. Bunun birçok sebebi var. Artan sanayileşme ama kontrolsüz üretim, ekonomi politikası olarak devletin sıfır müdahalesi ve tam serbestlik, ülkede Merkez Bankası'nın bulunmaması, Birinci Dünya Savaşı sonrası fabrikaların üretimi kısmayıp arz fazlası yaratmaya devam etmesi, balon gibi şişen borsa, insanların yeterli araştırmayı yapmadan hisse senetlerine kafasına göre yatırım yapması ve sonuç 1929 ekonomik çöküşü. Ama Al Capone bu durumdan çok da fazla etkilenmedi. Hatta bu durum onun işine bile yaradı denilebilir. Medyanın gözünü boyamak için çok geçmeden işsiz ve aç insanlara bedava yemek veren lokantalar açtı. Parasını daha rahat aklayabilmek için batan sanayicilerin tesislerini aldı. Bağışlar yaptı, yetimhaneler açtı ve bazı senatörlerin borsadaki zararlarını bizzat kendi cebinden karşıladı. ABD Başkanı Hoover'la bile görüşmüştü Al Capone. Ekonomik krizden dolayı çıkan grevleri de bastırıyor, politikacılara istedikleri lobileri kurmaları için kaynak buluyor ve birçok belediye başkanı da ülke çapında onun emrinden çıkmıyordu. Artık Chicago'nun tek sahibi oydu. Kimse ona karışmıyordu. Peki ne oldu da Al Capone'un bu imparatorluğu tepetaklak oldu? Aynı Ikarus gibi güneşe çok fazla yakın uçtu ve güneş onun kanatlarını yaktı. 1929'un 14 Şubat'ında rakip çete olan Northside Gang'e Al Capone bir sevgililer günü hediyesi verdi. Northside Gang'in 7 üyesi ve yancıları
14 Şubat sabahında Lincoln Park garajında toplandılar. Bir duvara dizilerek kimliği belirsiz polis kıyafeti giyen 4 saldırgan tarafından Thompson'larla taranarak öldürüldüler. Bu olay Amerikan hükümeti için bardağa taşıran son damla oldu. Çünkü polis kıyafeti giyen bu kimliği belirsiz insanlar açıkça gösteriyordu ki artık bütün Chicago yetkilileri de Al Capone'un emrindeydi. Koskoca devletin ülkenin ikinci büyük şehrinde hiçbir otoritesi kalmamıştı. Ayrıca Sevgililer Günü katliamı Al Capone'un halk imajını da zedelemişti. Ajan Elliot Ness, Capone hakkında soruşturma açılmasını sağladı ama bir türlü Capone hakkında içki kaçakçılığı ya da cinayetle alakalı olarak bir delil bulunamıyordu. Bunun üzerine Elliot Ness ve Dokunulmazlar adlı ekibi başka bir yolu tercih ettiler. Parayı takip ettiler. Bu sayede 1931'de Al Capone'un vergi kaçırdığını tespit ettiler. Al Capone kendini korumak için avukatlarını görevlendirdi ve pazarlık talebinde bulunuldu. Bu işe yaramayınca hakime ve bazı yetkililere rüşvet vermeye kalkıştılar ama bu da işe yaramadı. 1931 yılında kendi döneminin en büyük mafya lideri olan Al Capone, o kadar işlediği cinayet veya kaçakçılık gibi suçlara rağmen sadece vergi kaçakçılığından suçlu bulundu. 11 yıl hapis cezası ve varlığıyla doğru orantılı olarak para cezası aldı. Ki bu aslında yetkililer için yeterli bir sonuç. Çünkü bu kadar büyük bir organizasyona sahip olan birisi için hapse sadece bir defa girmek yeterliydi. Bu her şeyin sonu demekti, nitekim öyle de oldu. Muhtemelen New York'un genel evlerinde kaptığı frengi hastalığı hapiste şiddetlendi. Yeterli tedavide uygulanamadığı için Al Capone Alcatraz hapishanesinde kafayı yedi. Bunun üzerine 16 Kasım 1939'da şartlı tahliye ile salındı. Bir süre hastaneye yattı ama daha sonra Florida'ya geri döndü. Artık sadece 12 yaşında bir çocuğun bilincine sahipti. Bu yüzden de bir daha asla kendi organizasyonuna geri dönemedi. 21 Ocak 1947'de de bu frengi hastalığından dolayı felç geçirdi ve öldü. Gördüğünüz gibi kanun adamlarının 10 kez başarısız olması pek bir şey ifade etmez. Ama bir kez şanslı olmaları yeterlidir. Gangsterlerin ise her defasında şanslı olmaları gerekir. Bir kez yaşanılan başarısızlık her şeyi bitirir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Açıklamaya linkini bıraktığım Discord sunucuma da hepinizi davet ediyorum. Ayrıca yine açıklamada bulunan medya linklerine bakarak da beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarih ve video için beni takip edin.